Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kare motiften şapka yapımı çalışacağız. Şimdi bakın ekranda gördüğünüz bu şekilde 6 renk ipimle bir kare motif elde edeceğiz. Bakın daha önceden çalıştığım şu şekilde motiflerim var. Bunların bir tanesini sizlere göstereceğim. Toplamda 5 adet bu kare motiften yapmış olacağız. Şimdi kullandığım ipler benim amigurumi ipleri. Oyuncak ipi olarak alabilirsiniz. Koton tarzı ipler arkadaşlar. Ve amigurumi ipini de ben 2,5 milimetre tığıyla örmüş olacağım. Şimdi dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden beğenen, yorum yapan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, iplerimi kenara çekiyorum hızlı bir şekilde. Bakın ben burada bir tanesinin göbek kısmını farklı beyaz renk yaptım. Ben bunu tepe noktasına getireceğim. Şöyle daha önceden 4 tane çalıştım. 5.'yi de sizle birlikte çalışacağım. Şu şekilde olacak. Kenar kısımlarına, göbek kısımlarına turuncu gideceğim. Tepe noktasına beyaz gitmişti. Dilerseniz bütün hepsini aynı renkte yapabilirsiniz. Son ben dördüncüyü de bu şekilde çalışmış olacağım. Sarı renkle, turuncu renkle pardon. Evet, başlayalım. Burada başlarken ilk başta şöyle sihirli halkamı alıyorum. Parmağıma doladım ve çıkardım. Bu şekilde şöyle 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. Sihirli halkanın içerisine geçerek burada bakın 2 tane ilmeğim var. Toplamıyorum. İlmeğimi aldım tekrardan. Şu şekilde oldu. Topladım. 1 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi tekrar aldım. Sihirli halkanın içerisine bu şekilde yarım trabzanları birleyerek 3 tane ilmeğimi sonradan topluyorum. 2 tane trabzan olacak. Bakın şuradaki 3 tane gibi duruyor ama şu benim zincirim. Dikkat edin. 1 2 zincir çektim araya. Tekrardan sihirli halkanın içerisine sürekli girerek 2 ilmeğimi bekletiyorum. İlmek aldım tığıma. 2 ilmeğimi bekletiyorum. 3 tane ilmeğim var burada. Bu 3 ilmeği bir toparlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 8 adet trabzanımı oluşturmuş olacağım. 1 2 3 4 tane yaptım. 1 2 1 2 zincir, 1 2 zincir. Evet, bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7, son bir adet daha araya 2 zincirimi çekerek ikisini bir aldım. 2 ilmeğim duruyor, ilmek aldım, tekrardan ikisini bir aldım. 3 tane ilmeğimi en son bir topluyorum. Burada 1 2 tane zincir çekip baştaki yuvanın içerisine girerek sıramı kapattım. Bir zincir çekerek burada modelimi daha sağlamlaştırmış oldum. Şimdi burada hemen ipimi kesiyorum. Bir sonraki yuvadan bu ipinizi arka tarafa çekin. Temiz bir görüntü elde etmiş oluruz bu şekilde. Evet. Şimdi sırasıyla koyu kahverengi ipimi alıyorum. Herhangi bir yerden tutturarak burada bakın zincir çeker gibi bağladım başta. Sonra tekrar aynı noktaya girerek sık iğne yaptım. İpimi sabitledim tamamen. 1 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Bakın tekrardan aynı şekilde 2 ilmeğimi beklettim. Bir kez daha burada üçleyeceğiz arkadaşlar. Üçlü trabzan olacak. Zinciri de 3'ten sayalım. Şimdi bakın. 1 2 zincir çektim. Burada artırma yapacağız. Aynı noktanın içerisine tekrardan. Bu sefer üçlü trabzanlar yapacağız. Yarım yarım. Bakın. İlkini yaptım. 2 ilmeğimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Tekrar ilmek aldım.
2 ilmeğimi tekrardan alıp 4 tane ilmek elde ettim. Dördünü bir topladım. 1 2 zincir çekiyorum araya. Burada hemen şöyle bir sonraki yuvaya geçerek 2 ilmeği bir aldım. İkisini bir aldım. 3 ilmeğim var. Tekrar aynı boşluğa ikisini bir aldım. 4 ilmeğimi bir toparladım. 1 2 zincir çektim. Aynı noktaya bu şekilde 1 2 zincir çektim. Evet, buralarda V'ler oluşturmuş olacağız. Aynı noktaya iki defa üçlü trabzanlar yapıyoruz. Altta ikili trabzan yapmıştık grup olarak. Burada üçer üçer toparlamış oluyorum. 2 zincir çekiyorum. En son 2 tane zincirimi çektim. Son boşluğumun içerisine de girerek burada yine üçerli olacak şekilde dördünü bir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa son kez üçerli ikili trabzan yapmış olacağım. Bu şekilde toparladım. 1 2 zincir çekip başta bulunan zincirin tepesindeki yuvaya girişimi sağlayarak burada sıramı kapatmış oldum. Evet. Bu sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekip hemen buradan da ipimi keseceğim. Evet, tekrar kırmızı ipimi alıyorum. Şimdi herhangi bir noktadan tekrardan giriş yapıyorum. Fark etmiyor hangi boşluktan gireceğiniz. Sabitledim. 1 2 zincir çektim hemen. Burada üçerli grup olacak. Bütün boşlukların içerisine bu şekilde bir adet yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum araya. Bir iki zincir çektim. Bakın her defasında burada 2 tane ilmeğimi bekletmiş oluyorum. Bekletiyorum. 2 ilmeğimi alıp 2 ilmeğimi, 1 ilmeğimi beklettim. Tekrardan 1 ilmek, 4 ilmek elde etmiş oluyoruz burada da. Ortadaki modelimi ilk başta ikili trabzanları bir toparlayıp 2 ve 3. sıralarda da üçlü trabzanları bir toparlamış oldum. Şimdi diğer geri kalan sıralarım 3 sıra boyunca hanım dilendi bey beğendi modelini yapmış olacağız. Herhangi bir yerden başlatarak burada tam köşe kısımdan ben başlamış olacağım modelimi. Buradaki fark da bakın şöyle tekrar sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Köşede uzun trabzan yapacağımız için ilmeğimi 2 defa doluyorum. 1 2 3 defa da çektim. 2 defa doladım. 1 2 3 defa da çektim. 1 2 zincir çekiyorum. 2 defa tekrardan dolayıp aynı noktaya bir kez daha üçlü trabzanlar oluşturmuş olacağım. 3 adet. Burası köşe noktası olduğu için bu şekilde yapmış oluyoruz. Araya zincir çekmiyorum artık. Bir sonraki boşluğun içerisine geçerek ikili trabzana döndüm. 3 adet yapacağım burada. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya girişimi sağlayarak burada da tekrardan şöyle pardon 1 2 ikili trabzan yaptım. 2 grup oldu. Burada 3 adet ayrı ayrı şöyle gruplandırmış olduk.
Şimdi tekrar kenar kısmına geldim. 2 ilmeğimi aldım bu şekilde tığıma. Bir sonraki boşluğa yine köşemi oluşturuyorum bakın. İlmeğimi aldım. Burada tam kare çıkartabilmek için bu tekniği uygulamamız gerekiyor. Köşeler biraz daha uzun olması lazım. Evet, bir sonraki boşluktan ikili trabzan yaparak toplamda 3 adet aynı boşluğa ve üçer tane ilmeğimi aldım. Bakın 3 tane tamamladım. 2 defa da doladım. Çok pratik bir şekilde kolay tığ işi motifinizi tamamlayıp şapkanızı, berenizi bu şekilde 5 adet motiften örebilirsiniz. Evet. Tamamladım tekrar köşeyi. Sıramızı tamamladım. Son 3 tane kenar kısma trabzanlarımı gittim. Bakın hiçbir zincir çekmeden başta çektiğim üst zincirin tepesindeki yuvaya girişimi sağladım. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi tekrardan kesiyorum. Hemen ipimi arka tarafa aldım. Evet. Şimdi burada beyaz renk ipimi alacağım. Veya krem rengi. Tekrar köşeden başlayarak üçlü trabzandan yine aynı modeli tekrarlamış olacağız. Bir önceki yani yeşil sıramda ne yaptıysam burada da aynı şekilde 1 2 3 adet ikili ilmeğimi aldım. 3 defa da çekiyorum. 2 kere doladım. 1 2 3 defa da çektim. Araya 2 zincir tekrardan aynı noktaya girerek burada 3 adet daha üçlü trabzan yapmış olacağız. Bir sonraki yuvadan aynı teknikle ilerliyorum. 3 adet olacak şekilde ikili trabzanlarımı tek noktaya. Buradaki bu sıramdaki tek farkımız yeşil sırayla aşağıda kenar kısımda 3 tane iken buraya artırma olduğu için kenar kısımda 4 adet bu şekilde gruplar oluşturmuş olduk. Bakın. Aşağıda 1 2 3 tane, yukarıda 1 2 3 4 adet. Tekrar kenara geldik. Aralara yine zincir çekmiyorum farkındaysanız. Bir iki zincir çektim. 2 defa tekrar doluyorum. Evet, yapımı oldukça basit giden bir model. Hemen bu sıramı da tamamlayacağım. Sıra kapatmayı da gösterdim arkadaşlar nasıl yapıldığını. Şimdi bakın. Burada yeşil, beyaz ve burada kahverengi sıramda yine aynı şekilde ilerleyecek. Hiçbir farklılık yok. Tek fark burada bakın 1 2 3 adet, 1 2 3 4 adet, 1 2 3 4 5 adet. 5 adet kahverengi de bitirmiş olacağız. Hemen kahverengi sıramı da beyazı tamamlayacağım. Kahverengiyi de tamamlayıp birleştirme kısmına geçelim şapkamızı. Evet, bakın burada 1 2 3 4 5 6 sıra giderek 5 adet motifimi kare şekilde elde etmiş oldum. Son sıramda ne yapıyordum? Hemen araya zincir çekmeden bu şekilde kapattım. Şimdi buradan şu köşeye geçmeye çalışacağım. İp kaydırma tekniğini kullanıyorum. Bir sonraki yuvaya geçtim. Boşluğa girerek
2 kez ip kaydırdım ve bu kısma geldim. Şöyle bir zincir çektim. Şimdi bakın, orta noktaya hangi motifi birleştirecekseniz orta noktadaki motifinizi alın şu şekilde. Buradan şimdi başlayacağım ben. Şöyle bakın, boşluğa tekrar giriş yapıyorum. Hatta şu bir zinciri buradan alıp boşluğa tekrardan giriş yaptım ve buradan da ön taraf buraya bakıyor, ön taraf buraya bakıyor. Dış taraflara bakacak. Şöyle sık iğne ile tutturmuş oldum. Şimdi bakın, trabzanın tepesindeki ilk yuvaya giriş yaptım. Trabzanın tepesindeki ilk yuvaya şöyle giriş yaptım. Bu ikisini sık iğne ile birleştirdim. Sonraki ikinci trabzanların tepelerindeki yuvalara arkadan ve önden ilmeklerin dördünü, yani 2 şu şekilde alıyorum. Hepsini kapsayacak şekilde. Yine arkadan da bu şekilde buradan girdim. Çok da sıkmadan elinizi burayı birleştirin. Hani rahat dursun. Birleştirme kısımlarında herhangi bir gerginlik olmasın. Eliniz oldukça rahat. Sık iğnelerimizi bu şekilde yürüterek bir kenarını birleştirmiş olacağız. Hemen açtığımda şöyle bir görüntü elde etmiş olacağım. Bakın. Burayı yukarıya kadar tamamlayacağım. Evet, bu kenara kadar geldim. Şimdi bakın, şu boşluktan tekrar giriş yapıyorum ve arka taraftaki boşluğa son kez sık iğnemi yaptım. Burada benim bu orta noktadaki kare motifimde hemen yan taraftan şöyle gideceğim arkadaşlar. Bunun için şöyle aldım. Bakın, burada herhangi bir kasma olmasın diye bir zincir çekiyorum. Ve buradaki köşe boşluğuna giriş yapıp merkezdeki kare motifimden tekrardan işlem yapacağım. Yine boşluğa giriş yapıyorum bakın. Şöyle daralttım ilmeklerimi, sık iğne yaptım. Bu defa aynı gösterdiğim şekilde buraya ilerleteceğiz. Arkalı önlü ilmekleri kaydırmadan. Birinci trabzan yuvasına birinci trabzan yuvaları, ikinci trabzan yuvalarına ikinci trabzan yuvalarına. Herhangi bir kayma olmasın lütfen. Elimi gevşek bırakıyorum. Evet, sık iğne tekniğiyle de bayağı rahat ilerliyor. Hemen burayı da tamamlayacağım. Sonrasında gösterdiğim teknikle arkadaşlar, bakın, üçüncü motifimi kenar kısımdan götürüp sonrasında dördüncü motifimi birleştireceğim. Hemen bu aşamayı tamamlayacağım. Kenar kısımlarına ineceğiz sonrasında. Evet, bakın burada 4 tane motifimi birleştirmiş oldum sık iğne tekniğiyle. İsterseniz dikişle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. 3 noktayı nasıl birleştireceğim? Hemen bu boşluktan geçiyorum. Sonra merkezdeki boşluktan giriyorum bu şekilde. Sonra hemen dönerek bakın, arka tarafta, yani kenar kısımdaki boşluktan şu şekilde iç taraftan geçerek bu 3 tane boşluktan şöyle ipimi, ilmeğimi aldım. Sık iğnemi yaptım yukarıda. Burayı da bu şekilde birleştirmiş olacağız. Tekrardan bakın, aşağı doğru ineceğim için burada daha hala boşluğumda sıram görünüyor. Zincirim görünüyor. Burada herhangi bir kasma olmaması için bir kez daha aynı boşluktan ve şu kenardaki parçalarımı, artık merkezdeki parçaya dokunmuyorum. Burayı üçünü birleştirmek için ilk işlemimde o şekilde girmiştim. Şimdi aynı boşluğun içerisine arkadan ve önden giriş yaparak sık iğnemi yaptım.
Kenar kısımdan direkt aşağı iniyorum artık. Buraları birleştiriyorum. Evet, ikinci ve üçüncü trabzan yuvalarından girişimi sağlayarak burayı birleştirmiş oldum. Tekrar bakın şuraya geçişimi sağlayacağım şu şekilde. Sonra buradan sık iğnemi oluşturdum. Buradan da aşağı doğru ineceğim ve bakın burayı tamamlayacağız. Evet, burada aşağı kadar indim. Şimdi bakın boşluktan tekrar girişimi sağlayarak buraya bir sık iğne yapıp zincirimi çekerek burada artık ipimi keseceğim. Şimdi bu iplerimizi sonrasında temizleyeceğiz lastik kısmını yapmadan önce. Tekrardan bir sonraki kenar kısmı bakın burayı birleştirdik. Burayı birleştireceğim. Burayı birleştireceğim. Sonra 3 tane kısım kalıyor birleştirmemiz gereken. Hemen bakın tekrardan buradan alıyorum. Yine şu boşluğun içerisine girerek buradan geçtim ve kenardaki boşluğa geçiş yapıyorum. Bu şekilde şöyle bir kez sıkılamış oldum. Tekrar aynı noktaya, boşluklara bu şekilde girerek sık iğnemi oluşturdum. Evet, daha sağlam hale getirmiş olduk ikinci kez girerek. Şimdi aşağı kadar yine ineceğim. Evet, bu kısmı da tamamlayacağım. İpimi kesiyorum. Sonra diğer kalan iki kenarda da birleştireceğim. Sonrasında lastik örgüsüne geçeceğiz. Burada 4 noktayı da birleştirmiş oldum. Şimdi tekrar son kez boşluğun içerisine geçişimi yapıyorum. Bakın şöyle tuttuğumda 1-2 tane zincir çektim. Bu boşluğun içerisine tekrar girerek buraya bir ikili trabzan oluşturdum, 1 adet. Sonrasında bütün yuvaların içerisine teker teker girerek her yuvaya 1 adet olmak üzere ikili trabzanlarımı yerleştireceğim. Evet, bu kenarda ne yapacağım? Hemen sonuncu trabzanımı da trabzanımın üzerine yerleştirdim. Boşluğun içerisine buraya çok kasmasın diye 2 adet arkadaşlar. 2 adet trabzanımı yerleştirdim. İlmeğimi aldım. Bakın burada şu zincirin içerisinden girerek devamıymış gibi sanki trabzanımı buraya yerleştireceğim. Şöyle. Bakın. Sonrasında yine boşluğun içerisine geçerek 2 adet ikili trabzanımı yerleştirdim. Geriye kalan bütün yuvaların içerisine birer adet olacak. Kenar kısımlardaki boşluklara 2'şer adet. Trabzanlarımı yerleştireceğim. Ve ilk sıramı lastik örgümde trabzan olarak tamamlamış olacağım. Evet, bakın bu şekilde trabzanlarımı sıramın sonuna kadar ilerlettim. Son boşluğun içerisine de arkadaşlar burada 2 adet ikili trabzanımı yerleştirip artık sıramı tepedeki yuvaya giriş yaparak şöyle ip kaydırmayla kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi şu şekilde aldım. Bakın burada şuradaki arkadaşlar
yine aynı noktadaki ilmeğimden giriş yaparak şöyle ön taraftan girdim, ikili trabzan. İlmeğimi aldım. Bu sefer ikinci trabzana arka taraftan giriş yaparak buna lastik örgüsü diyoruz. Arkada ikili trabzan oluşturdum. İlmeğimi aldım. Üçüncü trabzanın belinden kavrayarak ön tarafta bir ön, bir arka, bir ön, bir arka şeklinde bu sefer ikinci sıramda ikili trabzanlarımı sırasıyla bu şekilde oluşturacağız. Alın kısmına gelen kısmı lastik örgüsüyle bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci sıramı lastik örgümle tamamladım. En son bakın burada ön taraftan girişimi yaptım. Hemen şuradaki o çektiğim 3 zincire veya 2 zincire girmiş oldum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrardan ilmeğimi aldım. Hemen ön tarafa bakın. Önde gördüğüm trabzanlara önden giriş yapıyorum. Arkada gördüğüm trabzanlara arkadan giriş yaparak aynı şekilde lastik örgümü ilerletmiş olacağım. Bakın önden alıyorum. Arkaya geçtim. Önden aldım. İkili trabzan oluşturuyoruz. Arkadan girerek arkada ikili trabzan. Bakın 3. sıramda şöyle bir görüntü elde etmiş olacağım. Hemen sıramı tamamlıyorum. Evet, 3. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi zincirimin olduğu yuvaya tekrardan giriş yaptım ve kapattım. Tekrardan 1 2 3 tane zincirimi çektim, ilmeğimi aldım. Aynı başlangıçtaki önde bulunan trabzana önden girişimi sağladım. Tekrardan arkadan giriş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yine aynı teknikle devam edeceğiz. Bu alın kısmında lastik örgüsünü kaç sıra yapmak istiyorsanız ona göre burayı tamamlayabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde lastik örgümü tamamladım. Yukarı kısma pompon oluşturdum şöyle. Hemen şu kısmı da bitirip bakın burada en sonki aşama olarak önden şu şekilde geçiyorum. Burada çektiğim 3 zincirin tepesindeki yuva değildi arkadaşlar. Hemen bakın öndeki oluşturduğum trabzanın tepesindeki yuvaya giriş yaparak ilmeğimi kaydırdım ve burayı hani daha geniş değil de biraz daha derli toplu dar dursun diye bu işlemi yaptım. Şimdi burada bir tane zincirimi çekip şöyle ipimi çıkardım. Evet, buradaki ipimi de temiz bir şekilde arkadan yürüterek temizleyeceğim. Şapkamın veya beremin son aşamalarını da tamamlamış oldum. Evet, ben kendi kafama göre yaptım. Giydiğim zaman çok hoş, çok güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapacağım? Şöyle ölçtüğüm zaman en olarak 25 santim, boy olarak da tabi bunu değiştirebilirsiniz. Boy olarak da arkadaşlar şöyle 21 santim olacak şekilde şapkamın tamamlamış oldum. Evet, bu şekilde tarifimin sonuna geldim. Yepyeni tasarımlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.